Merhaba dostlar. Bugün size Dave'in ayrıntısını tam ad ve soyadını vermemişler. Ölüme yakın deneyimini anlatacağım. Yine bunda da e, bir sonuç itibariyle puzzle'a dair parçalar seyredeceğiz ve ekleyeceğiz yeni bilinmeyen aleme dair diye düşünüyorum. Dave bir yüksek mühendis, deniz bilimlerinde yüksek mühendis. Bir araştırma ekibinin, denizaltı araştırma ekibinin baş mühendisi. Aynı zamanda çok iyi bir okyanus dalıcısı. Dolayısıyla binlerce saatini okyanusun derinliklerinde geçirmiş. Bu konuda tecrübeli bir denizci. Ve çok mutlu, çok sevdiği dalıcılıkla, çok sevdiği mühendislik mesleğini birlikte yürütüyor olmaktan çok mutlu. Ve o günlerde 1983 yılında oluyor bu arada deneyim ve deneyimin onca yıl sonrasında Dave tarafından bu kadar net sanki bugün yaşanmış gibi hissediliyor olmasa da onun gerçekliğini gösteren hususlardan bir tanesi olarak değerlendiriyorum. Bir uzaktan kumandalı denizaltının denemesini yapıyorlar. Denizdeler, limanın yaklaşık 2 kilometre açığındalar kıyının ve o sırada bir fırtına patlak veriyor. Limana dönmek istiyorlar ama liman başkanlığı gelip o fırtına nedeniyle hem fırtına kesicilere, direklere çarpma ihtimalleri hem de sahilli limana zarar verme ihtimalleriyle hiçbir gemiyi limana sokmuyor 1,5 kilometreden daha yakına. Böyle bir dönemde gemideler ancak bazı personelin ve ekipmanın sahile mutlaka limana ulaştırılması lazım. Yapılması gereken zamanlı işler var. Onun üzerine kendisi de 3. idareci konumunda gemide. Kaptan sen de gider misin diyor. Bir Zodiac botla o personeli ve ekipmanı sahile ulaştıracaklar. Normalde bu tür operasyonlara girmemesine rağmen olur dedim. Ve biz çıktık, her şeyi aldık, personeli de aldık, bottayız. O Zodiac botta zaten hani görenleriniz filmlerde filan da vardır öyle. Çok da muhkem bir şey değil. Fırtına bir taraftan devam ediyor. Kocaman dalgalar geliyor. Biz diyor limandaki deniz fenerini hedef aldık. O yanıp sönüyor. Ona doğru ulaşırsak limana ulaşacağız diye düşünüyoruz. İşte öyle bir aşamadayken biz birden bir fırtına geldi. Bir dalga geldi. Bizi attı uzağa. Artık deniz fenerini göremez olduk. Fakat bulunduğumuz yer sahile yakın olduğu, sahilde kent olduğu için müthiş ışıklar var. O zaman en azından o ışıkları hedefleyelim. Bir sahil inişi yaparız. Oradan da personeli naklederiz diye karar verdik ve sahilde gördüğümüz şehir ışıklarına doğru gitmeye başladık. Fakat gene bir fırtına geldi. O dalganın, o karanlığın, o zifiri karanlığın içinde biz o engelleyici 1,5 kilometre mesafedeki engelleyici direklere birine çarptık ve bot ikiye bölündü. İkiye katlandı aslında öyle ifade ediyor. Ve ben de okyanusun içine düştüm. Bu tür hani okyanusa düşme durumlarında uzun süre kalabilecek mekanizmaya eğitimler aldım. Ancak diyor bir müddet sonra artık oksijenim yetmemeye başladı. Bunun üzerine su almaya başladı, tuzlu su girmeye başladı akciğerime ve ben batmaya başladım diyor. Bir yandan hava çok soğuk, korkunç fırtına ve gürültü var ve deniz suyunun içinde boğuluyorsunuz. İşte tam o esnada bedenine ruhu terk ediyor. Dave diyor ki, zifiri bir karanlığın içinde buldum kendimi. Müthiş bir karanlıktı. Ama ne fırtınanın gürültüsü vardı, ne denizin soğuğu vardı, ne de oradaki o dehşet anları vardı. Huzur ve sükunet vardı. Müthiş bir karanlık. Sonra o karanlığın içinde uzakta böyle bir iğne başı gibi bir ışık görünmeye başladı. Sonra ışık büyümeye başladı. Ben mi ışığa yaklaştım yoksa ışık mı bana yaklaştı ona ayırt edemiyorum. Ama bir müddet sonra o ışığa doğru vardığımda müthiş milyonlarca ışık parçasından oluşan ama hepsi birbiriyle bir işte orkestra ya da bir koreografi düzeni içinde muhteşem irtibatlı ve birlikte hareket eden bir muhteşem manzarayla karşılaştım. O milyonlarca ışık parçasının da birer varlık olduğunu o zaman anladım diyor.
Onlardan 3 tanesi bana doğru yaklaştılar. Sevgi içinde sevgilerini hissediyordum. Sevgi de ilginç bir şekilde dalga dalga geliyordu ana kaynaktan ve onlardan bana doğru diyor. Bunu biraz sonra konuşacağız yine. Bana evine hoş geldin dediler. Onların diyor benim ruh ailem olduğunu hissediyordum. Çünkü dünyadaki fiziki ailemde çocukluğumda pek şefkat ve sevgi görmedim. Ama bunlar benim ailemmiş, yani dünya alemine gitmeden önce ruh ailemmiş. O sevgi ve muhteşem şefkatlerini hissettim. Sonra o yine grubun içinden toplam işte bir düzeyini tamamlayacak kadar diğer ışıklar geldiler, ışık varlıkları. Hepsi benim ailemdi ve hepsi bana mutluluk içinde ve sevgi içinde ve oraya gelmiş olmamdan son derece memnun bir şekilde bakıyorlardı. Burada ilginç bir şey söylüyor deyip, herkes birbirini gözünden tanıyordu diyor. Yani bu deneyimler esnasında kendilerinin bir bedeni olmadığını, bir ışık bedene sahip olduklarını hissedenler duymuştuk ama fiziksel bir göz gibi hissedilecek bir gözün varlığını ilk defa değil söylüyor. Herkes birbirinin gözüne bakınca kim olduğunu anlıyordu ve tanıyordu diyor. Sonra dediler ki şimdi içeri gireceğiz. İçeri dedikleri yer o ışığın, milyonlarca ışığın oluşturduğu yerin asıl yoğunlaştığı mekan. Devasa bir alandaydık diyor. Ve içerideki ana ışık kaynağından, ki ben onu Tanrı olarak hissettim diyor, bana dalga dalga sevgi gelmeye devam ediyordu. Oradayken bana geçmiş hayatım gösterildi. Geçmiş hayatım gösterilirken de özellikle hiçbir beklenti olmadan iyi niyetle başkalarına yardım ettiğim zamanlarda muhteşem bir sevgi dalgasının, iyilik dalgasının o çıkıp etraftaki herkesi etkileyecek şekilde yayıldığını gördüm. Sonra tabii kötü zamanlarda da o yaptıklarımın etrafımdaki ailemi ve etrafımdakileri nasıl etkilediğini gördüm. Nasıl işte düşünsel olarak, kalbi olarak nasıl üzüldüklerini vesaire, kırıldıklarını hissettim. Diğer ruh ailem de benimle beraber benim o geçmiş hayatımı izliyorlardı. Ama bir yargılama yoktu. Kendimin yargılamasından başka. Sonra bir noktaya kadar geldik. Benim işte bedenimi terk ettiğim andan sonrası, o zamana kadar olan böyle kristal netliğinde görünüyordu bütün geçmiş hayatım, o şekilde her şey. Ama bedeni terk ettim, yani o ölüm noktasından sonrası flulaşmaya, uzun bir koridorun ileri kısımları böyle ana odaklanmanın dışında kalmaya başladı. Ve onlar dünyada yaşamadığım henüz hadiseler olduğu için de çok fazla referans noktası alarak onları anlayamadım diyor. Nitekim zaten geri döndüğünde de o ölüme doğru olan, yani ölüme yakın deneyimden sonraki gelecekte yaşayacaklarına dair olanların hiçbirisi ona hatırlatılmamış. Sonra diyor o ışık kaynağı doğrudan bana hitap etti. Geri dönmen lazım. Senin vaktin daha gelmedi. Hayır dedim diyor. Yani ben o soğuk okyanusun içindeki boğulmakta olan bedene dönmek istemiyorum. Ben burada huzurluyum ruh ailemle birlikte. Burada kalmak istiyorum dedim. Hayır, senin bir maksadın var ve onun için dönmen gerekiyor. Gerçekleştirmek gereken bir maksadın var. O kadar doğal bir şeymiş gibi geldi ki diyor orada o maksat. Ve hemen anladım ve kabullendim ve algıladım diyor. Ondan sonra o ruh ailesiyle beraber, o bir düzene, ışık varlığıyla beraber bedenin bulunduğu okyanusun içinde hala hareketsiz yatıyor ya da mücadele ediyor. Tam ona doğru yaklaştık diyor. Ben bu bedene nasıl gireceğim ki dedim diyor. O kuru bir soğuk et parçası. O sırada ilginç şeyler olmaya başladı diyor. Teknenin işte aşağıya doğru zincir attıkları neyi vardıysa bağlantı kordonu bana çarpmaya başladı kalbime doğru diyor. Sonra başka bir parçası geldi diyor, tahta parçası. O diyor bedeni yukarı doğru çekmeye başladı. O sırada o ruh ailemde beni ittiler ve bedenin içinde buldum kendimi. Hiç de mutlu olmadım. Çünkü bir taraftan yine soğuğu hissediyordum. Sonra bir şey geldi diyor o kaplolardan, tekneden kalanlardan. Kaplo kolumu ve parmaklarımı çekip çıkardı. Çekti diyor, kol çıkmış yani. Ama o sırada beni de diyor suyun yüzeyine çıkarmış oldu ve oradaki bir şeye bir şekilde bağladı diyor. Tekne kalıntısı gibi bir şeye diyor. Bu arada Zodiac Board'da bulunan diğerleri tabii bu tür eğitimler aldıkları için öyle bir dönemde bir araya gelip aralarında eksik kim varsa onu aramaya koyulurlarmış.
Sesimi seslendiklerini duydum. Ama cevap veremiyordum. Zaten halsiz, bitkin bir şekilde işte bir kalıntı parçasına tutunmuş haldeydim. Sonra birinin elinde fener vardı. Onunla beraber okyanusun üzerini tutuyordu ve beni fark ettiler diyor. Sonra geldiler ve beni kurtardılar. Dediler ki diyor sen yoktun. Sen 20 dakika kayboldun. Ben biliyorum diyor daha önceki deneyimlerden, denizcilik işte dalma deneyimlerimden en fazla nefesimi 3 dakika tutmam mümkündü. Ama ben 20 dakika kalmıştım orada diyor. Bunu tabii algılamak ve anlamak ancak bu tür deneyimleri yaşayanlara mahsus bir şey. Ve oradan kurtuluyor, normal hayatına dönüyor. Birkaç şey öğrendim. Birisi diyor, kendimi olduğum gibi kabul etmeyi öğrendim. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kusurlarımla, işte onları elbette düzeltmeye çalışarak var ama olabileceğim hallerimle diyor. İkincisi, başkalarını hoş görmeyi öğrendim. Çünkü şunu anladım diyor. Herkesin yaşama tarzı, işte Rabbine ulaşma tarzı, anlayışı birbirinden farklı. Herkesin farklı bir yolu var. Ben o yoluyla onu kabullenmeyi, onun o yolu tercih etmiş olmasına saygı duymayı öğrendim diyor. Bu çok önemli bir şey. Bu hoşgörünün belki sahip olmamız gereken en geniş tanımı. Herkesi olduğu gibi kabullenmek. O onun tercihidir. O onunla Rabbi arasındadır. O onun sınavıdır diyerek bakabilmek. Ve tabii ölüm korkusu ondan sonraki hayatında hiç kalmıyor. Ve ondan sonraki hayat bütün bu ölüme yakın deneyimlerinde yaşayanlarda olduğu gibi maddiyat, kariyer vesairenin dışına çıkıyor. Orada dedim ya bir şeyin üzerinde tekrar duracağım diye. O da sevginin dalga dalga gelmesi. Bu tabii ilginç bir şey. Mekke Medine'ye gidenler bilirler. İşte Uhud kabrinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud Harbi esnasında sığındığı, dişi kırıldığında sığındığı mağarada böyle bir ruhani, çok güzel bir koku gelir, gül kokusuna benzeyen. Bunu deneyim yaşayanlar bilirler. O sürekli gelmez, dalga dalga gelir. Demek ki sevgi de o güzel koku, o işte Resulullah'ın varlığından ya da şehitlerden gelen güzel koku da aynı enerji boyutunda dalga dalga geliyor. Enerjide bir titreşim esası var biliyorsunuz. Yani elektrik enerjisinde de öyle değil midir? Bir alternatif değişim var. Yani süreklilik değil, bir yanma sönme hadisesi var ama çok hızlı olduğu için biz onu fark etmiyoruz. Sevgi de böyle. İlahi sevgi de böyle. Aynı şekilde. İnsanoğlu bir frekanslarla yönetilen bir idrak sistemine sahip olduğu için enerjiyle iletiliyor duygular, düşünceler. Bunu bu deneyimde bir kez daha görüyoruz. Dave'in deneyiminde tabii bir de o bilinci olarak gören ya da ışık bedeni olarak görenlere ilave gözlerin orada birbirlerinin, varlıkların gözlerinin görülebildiğine dair bir kanıt gördük. Çoğu deneyimde biliyorsun yüzü seçilmiyordu. Ama kim olduğunu hissedebiliyordum dedikleri şeyler var ama bu defa gözünden tanıyabildiğini varlıkların birbirini söylüyor Dave. İlginç geldi bana bu deneyim, onun için sizinle seçtim. Yani zaten tıp bende maddi olarak da 18-20 dakika o suyun içinde boğulup da sağ çıkması mümkün değil. O da ayrı bir mucize. Ama önemli olan sonuçta alıp geldiği ders. Hala gene maksat ne, gerçekleştirmesi gereken maksat, onu biz bilmiyoruz. O ancak onun keşfedebileceği bir şey. Belki de keşfetti, belki de farkına varmadan zaten bu deneyim sonrası o amacı gerçekleştirmek için yaşamaya devam ediyor. Bunu bizim bilmemiz ve net olarak söylememiz mümkün değil. Yani Dave'in söylediği işte herkesi olduğu gibi kabul etmenin ne demek olduğuna dair anlatım tarzı, o onun seçimi, yoluyla, davranışlarıyla, hayat tarzıyla, o onun sınavı. Öyleyse onu olduğu gibi kabullenip hoş görmeliyim. Tabii bu hoşgörünün sınırını size zarar vermesini engelleyeceksiniz. Ama bizim kimseyi düzeltmek gibi bir mesuliyetimiz yok. Bunu unutmayın. Biz kimsenin vasisi değiliz. Eğer bir insan yanlış davranışlar içindeyse ama o davranışlardan kurtulmuyorsa, kurtulmak için bir çaba göstermiyor, hatta tam tersine onları benimsemiş ve seviyorsa, sizin onu düzeltmek için çaba göstermeniz çok mantıklı değil. Diyeceksin hocam hatasını söylemeyeceksiniz. Ama ona örnek olabilirsiniz. Ona iyilik ederek, iyi davranarak insanoğlunun
nasıl doğru davranması gerektiğine dair kendi hayatınızla örnek olarak onu değiştirmeye katkıda bulunabilirsiniz. Ama sözle değil. Söz ona sanki kusurunu yüzüne vurmak olacağı için onu incitecektir. Ve sizin vermek istediğiniz nasihati asla almayacaktır. Eğer o yola girmemişse. Zaten bu tür deneyimlerde de biliyorsunuz yorumlarda görüyoruz. Çoğu zaman ancak kendisi kusurlarını, kendi hatalarını kabullenmek o değişimin ilk aşaması biliyorsunuz. Noktasına gelmiş izleyicilerimiz, evet bu videolardaki şu anlattıklarınızı ben hayatımı şöyle değiştirdim, bakış açımı böyle değiştirdim diyor. Biz doğrudan kimseye bunun için öğüt vermiyoruz. Biz olması gerekeni anlatıyoruz sadece. Ama insan eğer o noktaya gelmişse, aynası açıksa, gönül aynası açıksa, kalbi açıksa, onlardan kendisine ders çıkarabiliyorsa zaten değişim çok ileri bir noktaya kadar gitmiş demektir. Bugün Dave'in deneyiminden bunları sizinle paylaştık ve bunları sizinle beraber keşfetmeye çalışıyoruz. Rabbim hepimize Dave gibi deneyim yaşamadan da o kendisini olduğu gibi kabul edip sevmeyi ve başkalarını da kendi seçimleri, tercihleriyle beraber olduğu gibi hoş görebilmeyi nasip etsin. Bu insanı çok rahatlatıcı şeylerden birisi. Kendinizi hoş görün demiyor dikkat ederseniz. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin ve değiştirmeye elbette iyi yönde çalışın. Zaten sınavın maksadı o. Ama başkalarını değiştirmek için özel bir çabanın içine girmeyin. Sadece iyi örnek olarak ve karşınızdakine sevgi ve iyilik göstererek onun değişmesine örneklik edin. Bugünkü dersimiz bu diye düşünüyorum ben. Rabbim hepimizin yolunu açık eylesin, sınavını kolaylaştırsın, gönlünü ferahlatsın. Sevdiklerini kaybedenlerin sevdikleriyle bir şekilde iletişim kurmalarını nasip eylesin. Rabbim hepimizi sonunda kendi kucağına, ana yuvamıza alsın. Ama alırken de sınavı kazanmış olarak, idrakini yükseltmiş olarak alsın inşallah. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Cennette buluşmak üzere. İnşallah sizin duanızla diyorum.